Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sıcak yaz günlerinde hemen yapabileceğiniz, hem çok lezzetli hem son derece hafif, yapımı da oldukça pratik olan bir tarifle geldim. Mutfakta uzun süreler geçirmekte zorlandığımız yaz aylarında tam da mevsiminde tüketebileceğiniz kabaktan yapılan bu tarifi eminim sizler de seveceksiniz. Hazırsanız buyurun başlayalım. Malzemelerimize bir göz atalım. 3 adet kabak, 1 adet havuç, süslemesi için 1 avuç çeri domates, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, yarım demet dereotu, 2 yumurta, 3 yemek kaşığı un, 1 kilo yoğurt. Malzemelerimiz bu kadardı. Sebzelerimizi temizleyerek işe başlayalım. Havucumuzu rendeliyoruz. Kabaklarımızı da güzelce rendeleyelim. Sebzelerimizi güzelce rendeledik. Rendelediğimiz sebzelerin sularını olabildiğince sıkıp karışımımızı hazırlayacağımız derin bir kaba alıyoruz. Bu işlem harcımızın fazla sulanmasını engelleyecektir. Harcımızın yapım aşamasına geçelim. Önce 2 yumurtayı, karabiberi, 1 tatlı kaşığı tuzu ve son olarak 3 yemek kaşığı unumuzu da ekliyoruz. Büyük bir kaşık yardımıyla harcımızı güzelce karıştırıyoruz. Kabak pastamızın harcı hazır. Pastamızın sosunu da hazırlayalım. Yarım demet dereotumuzu ince ince kıyıyoruz. Daha sonra 2 diş sarımsağımızı rendeliyoruz. Yoğurdumuza bir miktar tuz atalım. Hazırladığımız malzemeleri de yoğurda ekliyoruz. Şimdi bu karışımı bir çırpma teliyle güzelce karıştıralım. Böylelikle sosumuz da hazır. Kabak pastamızın katmanlarını yapmaya başlayabiliriz. Bunun için geniş bir tavaya bir miktar zeytinyağı alıp ısıtıyoruz.
Hazırladığımız harcımızdan tavamıza alıp geniş bir yuvarlak oluşturacak şekilde bir kaşık yardımıyla güzelce yayıyoruz. Altı kızarana kadar güzelce bu şekilde pişirelim. Artık çevirebiliriz. Dikkatli bir şekilde çevirip diğer tarafını da güzelce kızarmasını sağlayalım. Diğer tarafı da kızardıktan sonra kağıt havlu serdiğimiz tabağımıza alabiliriz. Bu aşamada daha dikkatli olursanız benim gibi şeklini bozmazsınız. Pastamızın diğer katmanlarını da aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. Hazırladığınız katları fazla yağlarını atmaları için bir kağıt havlu üzerine koymayı ihmal etmeyin. Son katımızda güzelce pişirdik. Pişirdiğimiz katmanlar soğuduktan sonra kabak pastamızı şekillendirmeye başlayabiliriz. İlk katmanımızı geniş bir kaba alıp üzerine hazırladığımız sosu gezdiriyoruz. İkinci katı da koyup aynı işlemi tekrar ettiriyoruz. Gösterdiğim gibi diğer katlara da aynı işlemi uyguluyoruz. Bu arada videolarımızdan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup zil simgesini de tıklamayı unutmayın. Ve işte kabak pastamızı güzelce süsleyip servise hazır hale getirdik. Gördüğünüz gibi görüntüsü tıpkı bir pastayı andırıyor. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Her zaman olduğu gibi yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Kabak pastamızın içi de bu şekilde. Bu tarz tariflerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, paylaşımlarımıza beğeni ve yorum yapmayı, Instagram sayfamızı da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.